Arkadaşlar merhaba, ben geldim ve sizleri bekliyorum. Sizlere YouTube'un bildiri yollamasını ve sizlerin geri gelmenizi bekliyorum. Bu arada Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili bu ilginç konuyu konuşacağız. E, Mert Ramazan Demir geçen hafta geçtiğimiz akşam Cihangir'de gazetecilerle konuştuktan sonra motosikletine binip kalkıp gitmişti ya, o görüntülerden sonra çok sayıda mesaj geldi. Ne olur, ne olur Bilal Bey, söyleyin o çocuğa o motosiklete binmesin, ne olur, aman Allah'ım bir daha binmesin. Hem bana konuşanlar hem dua edenler bir daha o motosiklete binmesin diye. Bunu konuşacağız ve sizlere soracağım. Mert Ramazan Demir motosiklete binmesin diye dua edenler mi daha çok? Afra Saraçoğlu ile evlensin, birleşsin, evlensin diye dua edenler mi daha çok? Bu konuyu da konuşacağız. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu gündemden hiçbir zaman düşmüyorlar arkadaşlar. Sadece onlar oynadıkları dizilerle, yer aldıkları projelerle ilgili konuşulmuyorlar. İnsanlar, onları sevenler yaşamın içinde neredeyse her dakika onlarla ilgili paylaşacak, konuşacak bir şey buluyorlar. Peki, ses düzeldi umarım. Banu Kabaş, nasılsın, iyi misin? Eee, Yadigar, nasılsın? Teşekkür ederim. Sen gitsen bir Cihangir'deki o kafeye diyor. Eee, Ay Yıldız. İyi yayınlar, iyi yayınlar, merhabalar diyen Nur Hayat burada. Eee, Neden el ele çıkmıyorlar? Onu da konuşacağız. Evet, gayet iyi diyor Sıla. Peki Sıla, antiler mi karıştırıyor sesi acaba? Banu Kavaş burada, moderatörüm ve dostlar. Yayına katılmanızı bekliyorum. Şu anda yayında olmayan arkadaşlar ve lütfen beğen yapın. Algoritma algılasın bizi. Çok beğen olsun. Ve abone olarak izlerseniz de eee, kanalımızın güçlenmesine destek olursunuz. Abone olmadan izleyen dostlar, beğen yaparak, hype ederek izlemeniz bizler için çok önemli arkadaşlar. Magazin dünyasında ne yaşanıyorsa haftanın 7 günü saat 18'de bir saat yayın. Bir saat yayın bu kanalda. Survivor Yunanistan'da dün meydana gelen kaza Dominik Cumhuriyeti'nde ne kadar üzücü değil mi arkadaşlar? Stavros isimli Yunanistanlı yarışmacıya bir teknenin çarpması, balık tutarken yarışma saati dışında, yarışmanın dışında e, Stavros arkadaşlarıyla balık tutmaya çıkıyor, denize açılıyorlar ve bir turist teknesi Stavros'a çarpıyor. Stavros ağır yaralanıyor ve bacağının da ne yazık ki koptuğu, bir bacağında koptuğu söyleniyor Stavros'un. Acun Ilıcalı yapıyor Yunanistan Survivor'ında, yine Dominik'te, oradaki adalardan birinde ve Acun Ilıcalı atlayıp uçağına Londra'dayken e, Dominik'e gidiyor ve orada bu konuyla ilgili olarak Yunan e, Yunanistanlı 23 yaşındaki bu gence destek oluyor ve onun Amerika'daki daha kapsamlı, bu işte uzman bir hastaneye nakledilmesi için hemen bağlantıları kurduruyor Acun Ilıcalı. Stavros belki de şu saatlerde bir ambulans uçakla, Amerika'dan gelen Dominik'e bir ambulans uçakla Miami'ye nakledilecek ve orada tedavisi devam edecek. İnşallah, inşallah Stavros, yani çok zor tabii eğer bacağı kesildiyse artık, fakat hayatta kalabilmesi bile onun mucize, çünkü çok kan kaybettiği söyleniyor. Ambulans gelip onu denizden alıp hastaneye ulaştırana kadar sağlık personelinin ve Survivor Yunanistan çekimleri de iptal oldu. Bitti artık, bu sezon yayınlanması düşünülmez herhalde diye düşünüyorum. Bizim Türk Survivor'ını etkileyen bir şey yok arkadaşlar, ama yarışma dışında olsa da orada
Şartlar çok ağır, yaşam şartları çok ağır. Çok büyük geçmiş olsun Stavros'a, Yunan ekibine, Yunan halkına çok büyük geçmiş olsun ve, bu konuda da Acun Ilıcalı'nın elinden geleni yaptığı, ailesinin, Yunanistan'dan alınıp Dominik'e getirilmesi için hemen Yunanistan'daki bağlantılarıyla temas kurdu ve Stavros'un annesinin, babasının ve kardeşinin, Dominik'e hareket ettikleri uçakla söyleniyor, konuşuluyor arkadaşlar. Geçmiş olsun diyelim ve mesajlarınıza bakayım arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar dedi Ümran. Peki Ümran. Eee Hola Bilal diyor. Hola Bilal diyor. Hola Bilal diyen arkadaş geçti. Mizgin burada. Osman geldi. Bugün platformunda Avcı adlı dizide yeni sezonda yeni bir diziye geleceği yazıyor. X platformunda Mert Ramazan Demir'in bu Avcı daha önceki bir proje. Daha önce de bir sene iki sene evvel de hatırlarsan Osman konuşuluyordu Avcı. Şu anda hiçbir şey belli değil. Eee, Mert'e karışmayın bekar adam. Kimle isterse onunla onur diyor Ümran Keleş. Banu Kavaş moderatörü Mizgincim abi dizisini izlemediğini söylüyor. İnşallah Afram diyor Nur Hayat. Dostlar beğen yapmanız bizler için çok önemli. 130 kişi var yaklaşık ama 17 beğen var. Beğen yaparsanız sonra unutuyorsunuz ve abone olarak izlerseniz de bize katkıda bulunursunuz arkadaşlar. Eee, isteyen izleyicilerimiz katıl butonuna basarak da yine katkıda bulunabilir. Bu arada bize bir şey olmazla ilgili de bir bilgi geldi. Mert Ramazan Demir'in Delikanlı dizisi kaldırıldı. Önümüzdeki hafta son bölüm ama bize bir şey olmaz. Avrupa'da 10 ayrı ülkede Disney Plus'ta ilk 10'da hatta bazı ülkelerde 4'te 3'te sıralama olarak en çok izlenen diziler arasında Disney Plus platformunda. Mert Ramazan Demir Netflix'te Metruk Adam'la büyük bir başarıya imza atmıştı. Hatırlarsınız yazın Netflix'te. Şimdi Disney Plus'ta yine başarılı bir şekilde dizi yükseliyor. Mert Ramazan Demir'in dizisi yükseliyor arkadaşlar ve dün akşamki önceki günkü Cihangir görüntülerini de biraz sonra tekrar konuşacağız. Bize bir şey olmazı çok beğendiğini söylüyor Ümran Keleş ve ikinci sezonun gelmesini istiyor. Metruk Adam 2 de çekilir diyor bence diyor. Ay Yıldız Metruk Adam 2 Netflix için çekilme ihtimali olabilir tabii. İmran Keleş herkes ikinci sezon istiyor diyor. Valla Mert Ramazan Demir'in de Afra Saraçoğlu'nun da oynayacakları çok proje var arkadaşlar. Bu konuda onlar için e, sadece OGM Pictures değil başka yayıncılar da başka yapımcılar da çeşitli fikirler, çeşitli öneriler, projeler üretiyorlar ve şu anda menajerlere iletilmiş onlarca dosya olduğu söyleniyor. Dizi sektöründe ekonomik sıkıntılardan dolayı daralma var ama dizi sektöründe şu anda en çok konuşulan, en çok rağbet gören iki oyuncu Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu. Bunu da unutmayalım dostlar. Pınar Deniz bir markanın yüzü oldu arkadaşlar. Bir deodorant markasının yüzü oldu ve kendi markasını, deodorant markasının tanıtım lansman gecesinde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Kerem Bürsin'le oynayacağı sinema filminden de söz etti. Audition verdiğini, o filme kabul edilebilmek için audition verdiğini, yani
seçmeye alındığını, Nuri Bilge Ceylan'ın bir filmi. Görüyorsunuz, Pınar Deniz gibi kendinizi ispatlamış bir oyuncusunuz ama seçmeye, audition vermeye mecbursunuz. Eee, dizide rol alabilmek için. Yorgun Güneş filmin adı. Önümüzdeki günlerde çekilecek ve bir dahaki sene Cannes Film Festivali'nde büyük bir ihtimalle Cannes Film Festivali'ne gönderilecek yarışma için oradaki diğer filmlerle Altın Palmiye ödülü için Cannes Film Festivali'ne katılacak. Kerem Bürsin de burada daha küçük bir rolde oynuyor ve deneme çekimine girdim diyor Pınar Deniz. Nuri Bilge Ceylan'la çalışmak büyük bir gurur. Her oyuncunun hayalindeki ilk üç yönetmenden biridir. Çok heyecanlıyım. Kerem Bürsin de sağ olsun güzel şeyler söylemiş. Ona çok teşekkür ederim diyor. Yoğun bir iş temposuna girecek ama annelik de bir yandan biliyorsunuz. Pınar Deniz'in 1 yaşında bir oğlu var. Eşiyle birlikte çok güzel bir aile oldular ve yavrularıyla birlikte Kaan Yıldırım'la çok güzel bir aile oldular. Şu an Kaan çalışıyor, ben çalışmıyorum. Ben çalıştığımda o duracak. Birbirimize destek oluyoruz. Fikret 2 yaşına doğru gidiyor. Büyük ihtimalle sette benimle olacak. Yani oğlunu sete götüreceğini anlatıyor burada Pınar Deniz ve anneliğin kendisini çok olumlu anlamda dönüştürdüğünden söz ediyor. Pınar Deniz de mesela Mert Ramazan Demir için çok daha iyi olurdu Melis Sezen'den. Çok daha iyi olurdu bu dizide, yayından kaldırılan dizide. Ama Melis Sezen e, yapımcı tarafından uygun görüldü ve hiç de Mert Ramazan Demir'le Delikanlı dizisinde uyumlu olmadılar arkadaşlar. Eğer Mert Ramazan Demir kendisine yakışan, kendisine daha uyumlu, boyu boyuna, huyu huyuna, yaşı yaşına, yüzü yüzüne, fiziği fiziğine uygun bir partner olsaydı Delikanlı dizisi asla kaldırılmazdı. Tabii ki senaryonun da çok daha güzel yazılmış olması gerekiyordu. Senaryonun kötü yazılmış olması da dizinin bitmesinin, bitirilmesinin çok önemli bir sebebi. Dizi bitti ama Mert Ramazan Demir'e olan sevgide hiçbir azalma yok. İnsanların Mert Ramazan Demir'e olan hayranlığında hiçbir azalma yok. Çünkü bu işte Mert'in bir kabahati yok. Mert'in e, hatası varsa e, 20 kilo değil de 10 kilo zayıflayıp durması iyi olurdu. Çünkü bir sinema filmi böyle bir sinema filmi çekmiyorsunuz. Müthiş bir karakteri, müthiş bir e, e, rolü canlandırmıyorsunuz. Böyle büyük bir çabanız yok. Hani Hollywood'da bir sinema filmi çekersiniz de ya Türkiye'de de çekmeniz önemli elbette ama ne bileyim ben yani o zayıf olmanız gerekir. Açlıktan, yokluktan. Evet şöyle mesela şimdi aklıma geldi. Sokakta yaşayan bir evsizi canlandıracaksınızdır. Bir kağıt toplayan bir fakiri, bir yoksulu kağıt hani o motosikletin arkasına kağıtları topluyorlar ya çöplerde. Öyle birisini canlandıracaksındır filan da 20 kilo zayıfla, avurtların çökmüş olsun filan. Ama yani taksi şoförlüğünden sonra girdiğin role bak. Yani varlıklı bir adam oluyorsun. Yani 20 kilo zayıflamanın burada mantığı ne? Diyorlar ki o kızla Mina'yla uyusun diye fizik olarak. Olmaz öyle şey. Saçma. Yok öyle bir şey. Yapım istemiş Mina'yla olsun. Ya. Mina büyüsün be. O zaman büyük birisini getirin Mert'in karşısına. Onun fiziğine uyacak bir oyuncu getirin. Bu saçma. Bunlara inanmayın. Mert Ramazan Demir'in 20 kilo zayıflaması. Yani kendi hayatın için zayıflıyor olabilirsin tenis oynayarak filan. Frenleyeceksin kendini. O kadar zayıflamayacaksın. Sonuçta sen güzelliğini kaybediyorsun, yakışıklılığını kaybediyorsun. Galiba son günlerde epey
kilo aldı yine. Yani yavaş yavaş o zayıflığı ortadan kalkıyor. Cihangir'deki görüntülerde de eski yakışıklı hâline döndüğünü gördük. İyi olmuş, daha iyi olmuş. Daha iyi olduğunu söylüyoruz dostlar. Peki, peki, zayıflık yakışmamış diyor Aykut. Aynen diyor Nuray. Vicky'ye selam verdi. Güzelliği evet iyi değil diyorlar. Nuray burada saç stili de olmamış Mert'e. Osman Oğuzhan delikanlının reytingleri gülüyorlardı. Gülme komşuya gelir başına anlayan anladı. Yani Abi dizisinin reytinglerinde de öyle bir ahım şahımlık yok. Onu kastediyorsan Abi dizisinde dün akşamki bölüm 15. bölümde reytingler artık 5'lere düştü arkadaşlar. Totalde 5.88, 0.67 oranında düşmüş dün akşamki bölümde total. AB'de 4.09, 4.09. Hafif bir kıpırdanma var, yükselme var. ABC'de yine düşmüş 5.71. Abi dizisi yani reytingler 9'lardan ilk başladığında 9 civarındaydı. 5'e düştü, 4'e düştü ama bu tutulması için yeterli fakat sınırda. Fakat sınırda yani 4'lere 3'lere düşerse olmaz. Abi dizisinin kaldırılıp sezon finali yapıp yapılmaması konusunda bana bir arkadaş yorum yazmış. Bilal abi sezon finali devam edecek, sezon finali yapacak ve ikinci çekilecek, ikinci yılda, ikinci sezonu da olacak diye. Umarım Abi dizisinin ikinci sezonu olur. Olmazsa da Afra Saraçoğlu için hiç dert değil. Afra'nın da kapısında bekleyen bir sürü yapımcı var, bir sürü proje var. Afra'ya sunulmak istenen. Bu arada Cannes Film Festivali başladı dostlar. Dün haberini vermiştim. Dün başlayacağını duyurmuştum. Sinemanın kalbi Fransa'nın Cannes şehrinde atmaya başladı. Dünya sinemasının kalbi. 79. Cannes Film Festivali başladı. Ben de birçok sene akredite gazeteci, akredite televizyoncu olarak Cannes Film Festivali'ne gittim. Orada yerinde izledim. Türkiye'den gelenler, Avrupa'dan, Hollywood'dan katılanlar, yüzlerce, binlerce ünlü, şöhret festival boyunca Cannes'a geliyor ve kırmızı halıda yer alıyor. İlk gününde, dün festivalin ilk gününde Demi Moore vardı. Dünyaca ünlü Demi Moore vardı. Heidi Klum vardı. Heidi Klum vardı. Ünlü manken, model ve oyuncu. Jane Fonda vardı. Jane Fonda Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu vardı Kırmızı Halı'da ve çok güzel bir açılış gerçekleşti. Açılış gerçekleşti. Hep birlikte Kırmızı Halı'da yürüyüp gösterilen bir sinema filminin dünya premierini yaptılar. Arkadaşlar izlediler. Şöyle bir bakıyorum 11 gün sürecek. Bizden de ünlü isimler Kanda bizden de ünlü isimleri göreceğiz arkadaşlar. Pardon bir saniye. Bir saniyenizi rica ediyorum. Evet. Özgün Amal dün yine Cannes'daydı Özgün Amal ve Cannes Film Festivali'nde bir araba markasının işbirliği için oradaydı. Aynı zamanda bu Altın Ayı ödülü aldıkları Berlin'deki o çektikleri sinema filmiyle ilgili olarak da o filmin ekibiyle birlikte katıldılar. Cannes Film Festivali'ndeki dünkü galaya Özgün Amal kırmızı halıda boy gösterdi. Adeta yıldızlar geçidi yaşanıyor arkadaşlar 11 gün boyunca. Peki şimdi dostlar sizlerin mesajlarınıza bakıyorum.
Miray Kaya aramış magazincileri Cihangir için. Evet, onu, dün de konuşmuştuk, menajeri yönlendirdi diye. "Abi dizisi final olmaz, 2'nci sezonu olur." diyor Nuray. Ümran, Abide belli çok sahnesi gündem oldu ve "Abartmayın arkadaşlar, herkes her şeyi görüyor." diyor. Alperen Şengün'e şaşırdım. Alperen Şengün bizim NBA'de Amerika'da starımız NBA'de 23 yaşında Türk genci yıllık kazancı yaklaşık 40 milyon dolar arkadaşlar. Alperen Şengün 23 yaşında ve 5 yıldır ilişki yaşadığı Amerikalı sevgilisi Hannah Cherry'i takipten çıktı. Herkes onların evleneceğini zannediyordu. NBA'deki yıldırımız 23 yaşında yakışıklı da Alperen Şengün e, Amerikalı sevgilisiyle 5 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlenmeleri bekleniyordu. Çünkü geçen sene aileler tanışmıştı. Artık bu yaz nikah olur deniliyordu. Houston Rockets formasıyla biliyorsunuz Amerika'da NBA'de oynuyor. E, Ancak takipten çıktılar birbirlerini. Acaba ne oldu? Hannah Cherry, Alperen Şengün aşkı neden bitti? 23 yaş evlilik için bir erkekte çok genç arkadaşlar. Yani gerçi müthiş bir kazancı var çocuğun. 40 milyon dolar senede kazanç. Müthiş bir para ama her şey para değil ki. Bir erkeğin olgunlaşması için bir 30'u devirmesi lazım. Hatta 35'i devirmesi lazım. Bence bir erkeğin 40 yaşından önce evlenmemesi lazım. Siz ne dersiniz bilmiyorum arkadaşlar. Ne kadar çok para kazanırsa kazansın, ruhen, mental olarak ve ruhen olgunlaşması için bir erkeğin hem de sosyal olarak olgunlaşması için ve evleneceği kadını, ailesini her anlamda mutlu edebilecek seviyeye yükselmesi için 40 yaşına gelmiş olması lazım diye düşünüyorum. Tecrübelerimle, tecrübelerimle söylüyorum bunu. Sizler de katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım. Evet, 40 niye 40 diyor. Niye moderatör arkadaşlar bu arkadaşı küfür ediyor. Bu arkadaşı gönderin. Bunu gönderin. Ahlaksızlar anti onlar. Aramıza katılıp ahlaksızlık yapıyorlar. Küfürler yazıyorlar. Moderatör arkadaşlarım bunlara fırsat vermeyin. Ve beğen yaparsanız mutlu edersiniz beni dostlar. Beğen yaparsanız eee, her şey çok daha güzel olur. Caner geldi dostlar, Caner geldi. Caner 1907 dün seni Karşıyaka'nın ligde kalmasıyla ilgili tebrik ettim Caner. Caner de Karşıyaka'da yaşayan İzmirli moderatörüm benim. Değerli bir arkadaşımız Caner. Eee, Son saniye basketiyle 52 yıldır basketbolda en üst ligde mücadele eden Karşıyaka neredeyse düşüyordu. Son saniye basketle kurtuldu ve ligde kaldı. Peki Caner'e merhaba dedikten sonra eee, Portekiz'den yazan dostlar, Portekiz'den yazan dostlar, Brezilya'dan da çok takip eden var, Portekiz'den de çok takip eden var. Ümran Keleş de burada. Evet, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili olarak. Mert Ramazan Demir o motosiklete ne olur binmesin. Ne olur binmesin Mert Ramazan Demir o motosiklete diye dua edenler mi daha fazla? Afram artık evlensin, Afra ile Mert yuva kursunlar diye dua edenler mi daha fazla? Bu konudaki fikrinizi merak ediyorum. Dün bizim yayından sonra da DM'den bir sürü mesaj geldi. Mert Ramazan Demir'le ilgili. Ona dua ettiğini söyleyenler, Afra ile beraber mi değil mi diye soranlar, söyleyenler, işte o motosikleti onun aklına kim soktu, annesi babası uyarsın, binmesin motosiklete diyenler, bir sürü mesajlar geldi arkadaşlar. Sürekli binmiyor diyor moderatörlerimden biri ama ismini okuyamadım geçti. Sürekli binmiyor merak etmeyin diyor.
Hayır, motor altından rüzgar geçen 2 tekerli ya, 2 teker üzerinde gidiyor dengede. Ben o kadar çok yakınımı kaybettim ki arkadaşlar motosiklet kazalarında. O kadar çok arkadaşımı kaybettim ki. Yani tek tek anlatmak da istemiyorum ama çok tehlikeli bir şey. Sizin elinizde olmayan sebeplerden dolayı kaza geçirme oranınız o kadar fazla ki motosiklette. Peki, arkadaşlarım, dostlarım, umarım herkes iyidir. Umarım herkesin, sağlığı yerindedir. Burak Bulut, Eda Sakız tek celsede boşandı. Tek celsede boşandı. Daha ne çabuk boşandınız. Geçen ağustosta evlenmiştiniz. O düğün neydi öyle? Ne kadar anlı şanlı bir düğünle evlendiniz. Görkemli bir düğünle evlendiniz ama Eda Sakız kocasını çok seviyordu. Bunu da paylaşımlarında, anlatımlarında Eda Sakız da fenomen, belli ediyordu. Fakat aralarında sorunlar çıkmıştı. Sorunun ne olduğunu söylemiyorlardı. Bundan 3 ay evvel bir sarsıldılar, bir takipten çıkma filan oldu. Sonra barıştılar ama olmadı, devam edemediler ve tek celsede bitirdiler. Sosyal medyada pek çok yorum yapılıyor. Özellikle, Burak Bulut'u itham eden yorumlar bunlar ve dün gazeteciler de kendisine ihanet mi söz konusu diye sordular. Hayır dedi, inkâr etti Burak Bulut. Eee, iddialar var. Tabii ki iddialar, insanları rahatsız eder. Burak Bulut'u da rahatsız ediyor. Bunların doğru olmadığını söyledi. Bugün de, bu konuda ilk ve son kez konuşuyorum diye bir video çekti ve, rahatsız olduğunu, bu konuların artık kendisine sorulmamasını, eee, söyledi o videoda. Burak Bulut'la Eda Sakız'ın evliliği ne yazık ki bir senesini doldurmadan 8 ayda şarkıcı Burak Bulut'la fenomen Eda Sakız boşandılar arkadaşlar. Bu da insanları üzdü elbette, hayranlarını. İrem Derici, Burcu Güneş İrem Derici'ye 250 bin liralık tazminat davası açtı. Dostlar, ızdırap çektim. Bana söyleminden dolayı, söylediklerinden dolayı ızdırap çektim dedi. Manevi tazminat davası açtı. Şarkıcı Burcu Güneş, şarkıcı İrem Derici'ye. Dün de İrem Derici'nin "Bıktım artık, herkes bana dava açıyor, param kalmadı, parasız kaldım, bıktım artık, çenemi tutacağım, kimseyi eleştirmeyeceğim, konuşmayacağım." demişti İrem Derici. Bugün öğrendik ki, kendisinin bundan 3 ay önce Burcu Güneş'le ilgili yaptığı bir paylaşımda ona ruh hastası demesinden dolayı Burcu Güneş ona bir tazminat davası açtı ve gerekçesi olarak da "Büyük ızdırap çektim, büyük ızdırap çektim." diyor arkadaşlar. Neden dava açtın? O sözler beni çok üzdü. Burcu Güneş de, Demet Akalın'la ilgili şöyle bir cümle kurmuştu. Demet Akalın'ın şarkıcılığını beğeniyor musunuz diye kendisine sorduklarında Burcu Güneş, bilmeyenler için söyleyeyim, konservatuvar mezunu, müziği çok çok iyi bilen, ve, eee, çok doğru bir şekilde mesleğini icra eden İyi bir şarkıcı, iyi bir ses ama Demet Akalın da çok popüler, çok ünlü, çok şöhretli ve hayran sayısı da Burcu Güneş'ten çok çok fazla. Burcu Güneş, Demet Akalın için onu ne sanat olarak kendime yakın görüyorum ne de emek olarak. Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Onu kendi yolunda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede görmüyorum. Ne sanat konusunda ne de şarkıcılık konusunda. Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz aslında demişti gazetecilere. Ve İrem Derici başka birkaç sanatçıyla, şarkıcıyla birlikte Demet Akalın'a destek olmuştu ve, Burcu Güneş'i eleştirmişlerdi. İşte Burcu Güneş'e o söylediği sözler de o yüzden arkadaşlar. Burcu Güneş'e İrem Derici'nin sözleri de ruh hastası sözleri de
Bu açıklamasından sonra gelmişti ve Burcu Güneş de mahkemeye başvurdu, tazminat talep ediyor. Peki dostlar, beğeni sayısını artırırsak memnun olurum arkadaşlar. Engin Altan Düz Yatan oyunculuğa tekrar geri dönüyor arkadaşlar. Tabii dizi platformunda, TRT'nin dijital platformu, Tabii platformunda çekilecek Espiyonaj isimli bir dizide başrol oynayacak bir casusluk dizisi. Espiyonaj ne demek? En basit anlamıyla casusluk veya gizli bilgi toplama faaliyetlerinin genel adı. Espiyonaj bir bir ajan dizisi olacak. Bu Engin Altan Düz Yatan ve diğer rollerdeki oyuncular için çalışmalar, araştırmalar devam ediyor. Senaryonun da önemli bir kısmının hazır olduğu söyleniyor. Pelin Karahan 12 yıllık eşinden, 2 çocuğun babasından boşanmıştı oyuncu Pelin Karahan ve acaba ihanet mi soruları soruluyordu. Eşi ihanet mi etti? Aralarında ihanetten dolayı bir anlaşmazlık oldu. Onun için mi boşandılar şeklinde iddialar havalarda uçuşuyordu. Pelin Karahan'a bunu katıldığı bir televizyon programında sordular. Pelin Karahan hayır dedi. İhanetle ilgisi yok. Boşanma nedenim kocamın beni aldatması değil. Öyle bir şey olmadı. Biz yorulduk. İlişkimiz yoruldu. Huzursuzluklar ayyuka çıktı. Huzursuzluklar çok arttı. Daha önce de böyle bundan 3 sene evvel de aramızda bir geçimsizlik söz konusu olmuştu. O zaman çaba gösterdik, evliliği kurtardık ama sonunda bu aşamaya geldik, başaramadık. Fakat çocuklarımız için biz yine sık sık bir araya geliyoruz, gelmeye devam edeceğiz. Daha bu sabah beraberdik. Pelin Karahan böyle bir açıklama yaptı arkadaşlar. Kerem Bürsin Pınar Deniz'den sonra Pınar Deniz'de çekeceği filmde küçük bir rolü var. O film çekimleri bittikten sonra kendisinin asıl başrolde oynadığı yeni bir sinema filminde oynayacak arkadaşlar. Kerem Bürsin. Haziran ayının ortalarında çekimler başlayacak. Nuri Bilge Ceylan'la Haziran ayında çekimler başlayacak. Oradaki çekimler bittikten sonra Alina Boz'la başrolde Alina Boz'la oynayacak yeni bir sinema filminde. Bu da dijitalde gösterilecek arkadaşlar bu film. Voleybol üzerine bir film olacak. Evet, çizginin dışında filmin adı. Kerem Bürsin Levent'i oynayacak. Levent ismi bir genci oynayacak. Alina Boz da Ela rolüne hayat verecek. Yönetmen koltuğunda Engin Erden olacak. Kerem Bürsin'le Alina Boz nasıl olacak acaba? Bence uyarlar, uyumlu olur diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Eee, mesajlarınıza bakayım. Pera Mert'in dizisinden önce çekilmişti. Yayınlanacak Pera arkadaşlar. Biraz daha sabredelim. Yayınlanacak. Biraz daha sabredelim. Yayınlanacak Pera dizisi. Ben de sizler gibi merak ediyorum Pera dizisini. Ama bana gelen bilgiler çok güzel bir dizi olduğu, senaryosunun, hikayesinin çok başka olduğu ve çekimlerin de çok başarılı geçtiği, bütün set ekibinin Afra Saraçoğlu'nun oyunculuğunu takdir ettiği şeklinde bilgiler gelmişti. Dizi Çanakkale civarında çekilirken. Evet, Pera'da Sıla diyor ki benim beklentim fazla diyor Pera'da. Benim de benim de fazla dostlar. Beğen sayısını artırırsak hepimiz mutlu oluruz, daha mutlu oluruz, daha mutlu oluruz. Peki bu şeydeki görüntüleri e, Cihangir'deki röportajı, görüntüleri izlediğimiz zaman şunu görüyoruz. Yıllar geçse de Mert Ramazan Demir gazetecilerle hep aynı Mert. Bundan 2 sene evvel, 3 sene evvel
O ilk röportajları verdiğinde nasılsa samimiyeti hep aynı Mert. Hiçbir zaman burnu kaftağında değil, hiçbir zaman kasıntı değil, egolu değil, hiçbir zaman kibirli değil. Mert Ramazan Demir hiç değişmiyor. Hep aynı Mert Ramazan Demir. Bunu bir kere altını çizelim ve Mert Ramazan Demir'in sorulara verdiği cevapların kısa ve geçiştirici gibi olması da o soruları soran muhabir arkadaşların kabahati. Daha sağlam, daha üzerine basarak, daha cevap bekleyerek, cevabı beklediğini belli ederek, daha açık açık, daha seçerek soru sormaları gerekir. Önceden çalışmaları gerekir. Soruları hazırlamaları gerekir. Ya gerekiyorsa yaz kağıdı elinde tut öyle oku soruyu ya. Öyle aklından soru soruyorsun gazeteci arkadaşım. Dün de söyledim sevgilin var mı diye soracaksın. Yani yalnızsınız filan diye kendin soruyu sormadan cevabını veriyorsun gazeteci arkadaşım. Yine yalnızsınız değil mi? Yine bekarlık filan değil mi? Değil mi? Böyle soru sorulur mu ya? Sevgilin var mı? Herkes merak ediyor. Hayatında birisi var mı? Yok dediği zaman da peki Afra Saraçoğlu ile birliktesiniz. Bu konuda ne diyeceksiniz? Sor kardeşim, sor. O cevap versin. Sen niye cevap veriyorsun kendi sorunu sormadan? Yani açmaya çalış onu, açmaya çalış. Olmuyor. Böyle yapıyorsunuz ya gazeteci arkadaşlar, muhabir arkadaşlar. Çalışmadan, dersinizde çalışmadan Mert Ramazan Demir'in karşısına çıkıyorsunuz. O da diyordur ki ya benim işim ne kadar kolay. Bu çocuklar hiçbir şey bilmiyor, hiçbir şey soramıyor. Dolayısıyla beni sıkıştıramıyorlar. Ben de istediğim gibi konuşuyorum, biniyorum motoruma, basıyorum gaza gidiyorum. Onlara da bir şey vermemiş oluyorum. Ağzımdan bir şey alamamış oluyorlar. Düşünür tabii bunu yani. Düşünür. Empati yapın. Kendinizi onun yerine koyun. Menajerinin istediği oluyor. Menajeri oraya gazetecileri Mert Ramazan Demir'in dizisi kaldırıldı ama Mert yıkılmadı. Mert yine aynı Mert. Mutlu. Hayattan zevk alıyor. Bak kafasına kaskını takıp motoruna binip gezmeye, eğlenmeye akıyor. Anlatabiliyor muyum? Mert için değişen bir şey yok. Bu dizi biter. Yarıda da kalsa yarın öbür dizi devam eder. Mert yine kaşesi de düşmez. Hatta artabilir zaman geçerse. Bu mesajı vermek için o gazetecileri oraya çağırıyor, menajeri. Siz de onun istediği gibi yapıyorsunuz her şeyi. Menajerin orada sanki bir piyonu gibisiniz genç muhabir arkadaşlar. Menajerin orada yönlendirdiği yani kukla demeyeceğim ya o kadar da demeyeceğim sizi incitmek istemiyorum ama menajerin orada istediği gibi işini yapan tam onun istediği gibi iş yapan muhabirler durumuna düşüyorsunuz. Ağzından söz almadığınız müddetçe kim olursa olsun röportaj yaptığınız 50 yıllık bir gazeteci tecrübesiyle söylüyorum bunu. Röportaj yaptığınız kim olursa olsun size haber değeri katacak, size haber olarak sizi başarılı bir muhabir konumuna getirecek bir söz, yeni bir şey, yeni bir açılım, o sanatçının, o oyuncunun, o şarkıcının ağzından röportaj sırasında alamazsanız sizin orada hiçbir ediniminiz, hiçbir menfaatiniz, hiçbir başarınız söz konusu olamaz. Oraya sıradan bir insanı da getir, Mert Ramazan Demir hayranı, herhangi bir genç kızı da getir, bir delikanlıyı da getir. Senden daha iyi soru sorar. Senden daha iyi soru sorar. Hayatınızda yine kimse yok, yine yalnızsınız gibi böyle konuşan muhabir arkadaş. Yani onun için çalışıp gidin oraya çocuklar. Yazın, ayıp değil. Sıralayın soruları, kağıda yazın, aranıza tartışın. Sen bunu soracaksın, ben bunu soracağım. Sen bunu soracaksın, ben bunu soracağım. Bölün soruları aranızda. Nasıl orada ortak mikrofonları, hepinizin mikrofonunuzu birlikte tutuyorsunuz. Orada bir birlik halindesiniz değil mi? Gönül birliği, iş birliği, çalışma birliği. Soru sormak bu işin A'sı, alfabesi. Röportaj nedir? Soru sormaktır. Röportaj soru sorup sorduğun soruya cevap almaktır. Al ver. Röportaj budur. Sen bunu başaramazsan, sorunu soramazsan, sana düşeni yapamazsan hayranlarına hiçbir şey veremezsin sanatçının hayranlarına, seni izleyen milyonlara. Ne oldu orada? Ne çıktı? O röportajdan ne edindik? Hangi bilgiyi edindi milyonlar? Mert Ramazan Demir
ve Afra Saraçoğlu hayranları hangi bilgiyi edindi Mert'le ilgili? Bana bir sonuç söyleyin ya. Ne çıktı o Mert'ten, o röportajdan yeni ne çıktı? Yazın film çek, yazın bir proje olabilir dedi. O geçen sene Afra Saraçoğlu'yla yazın çekecekleri, Onur Akay'ın söylediği, benim de bir duyum alıp açıkladığım sinema filmi projesi. Geçen yaz gerçekleşmedi. Bu yaz gerçekleşebilecek. Zaten biliniyor bu. Başka ne öğrendik? Hiçbir şey öğrenmedik ki. Alamadınız ağzından çünkü laf. Alamadınız. Ya insan şunu bile sorar ya. Sen yeni ev aldın Sarıyer'de. Niye Cihangir'de buluştuk biz seninle Sarıyer'de buluşmadık? Sarıyer'deki evini kullanmıyor musun artık? Yani sor bunu dahi sor ya. Maşallah iyi kazanıyorsun. Kaç tane ev aldın? Kaç tane evin var? Geçen sene Mallorca'daydın. Bilmezsiniz ama siz o dinlemediğiniz, izlemediğiniz için bunu da bilmezsiniz. Bir ay Mallorca'da tenis oynadığını söyledin, tenis kursuna gittiğini söyledin. Mallorca'da hiç mi arkadaşın gelmedi yanına? Hep yalnız mıydın Mallorca'da? Afra Saraçoğlu geldi mi Mallorca'ya yanına? Kiminle? İnsanın tek başına canı sıkılır. Mert, kimle beraberdin orada tenis kursuna gittiğin tatil süresi içinde? Sorun kardeşim, sorunun şeyi yok ya, sorun. Hep aynı, sorduğunuz hep aynı. Yani ondan sonra da Bilal abi bize niye kızıyor diye bana laf gönderiyorsunuz. Kızarım tabii ya. Kızarım tabii. Bizlerin, milyonların sahadaki sesi sizsiniz ya. Milyonların sahadaki haber alacağı kişiler sizlersiniz. Sizler sayesinde hayranlar, milyonlarca hayran ünlülerden haber alacak. Sizler sayesinde, sizlerin yapacağınız çekimler, röportajlar sayesinde. Evet, dostlar. Peki şimdi Mert Ramazan Demir'in Fatih Altaylı ile yaptığı röportajda da orada da bu motosiklet konusunda e, bayağı bir konuşulmuştu. Markasına, modeline kadar filan. Fatih Altaylı da arabalara ve motosikletlere meraklı olduğu için o konu biraz orada açılmıştı. Ben motosiklet ehliyeti aldığı geçen Kasım ayında aldı galiba ya da Aralık. O zamandan beri söylediğim bir söz var. Motosiklet çok tehlikelidir, çok dikkatli olmak gerekir. Keşke motosikletten vazgeçse, ehliyet de aldı ama keşke hiç binmese filan diye defalarca söylemişti. Fatih Altay da buna benzer sözler söyledi. Ve dün motosikletle binip gittikten sonra, o videolar yayınlandıktan sonra sosyal medyada bana da çok yazan oldu. Benim evladım gibi sevdiğim insan diye yazan teyzeler mi ararsınız? Genç kızlar mı ararsınız? Aman bilmesin, söyleyin. Annesi babası uyarmıyor mu? Motosiklet tehlikelidir. Çünkü Mert Ramazan Demir zaman zaman gecelerde eğlenmeyi sever, alkolü de sever filan. Alkollü kafayla biner motorun üzerine. Alkollü olunca insan ne yaptığını bilemez. Biner motorun üzerine. Direksiyon başına geçenler de çok var. Alkollü. Yani Allah korusun ya. Allah korusun. Bilmesin. Ve dua edenler de var vazgeçsin bundan diye. Çok sevildiği için, ailenin çocuğu gibi göründüğü için onunla ilgili hayır duası yapanlar da var. Ve Afra Saraçoğlu'yla birleşsin, evlensin diye dua edenler de var. Bana her gün yazanlar var. Ve beni mutlu eden bir şey arkadaşlar sosyal medyada Afra Saraçoğlu'yla Mert Ramazan Demir'in birlikte olduğuna inanan o kadar çok insan var ki, o kadar çok hayran var ki, tüm antilere rağmen onların aşklarının devam ettiğine inanan, onların beraber olduklarına inanan, Afra'nın varlığına inanan ve Afra'nın el ele de ortaya çıkacağına inanan o kadar çok insan var ki bunları gördükçe insan tabii ki seviniyor. Peki, ses çok derinden geliyor diyor Nurhayat. Peki, ve tek kişilik Caner. Evet, Ümran Keleş doğru. Tek kişilik. Evet, dua ediyorum diyor Nur Hayat. Onlara her gün dua ediyorum diyor Nur. Caner görmedim motoru diyor. Caner video var ya şeyde X'te de var, her yerde var. O videonun sonunda, röportaj videosunun sonunda beraberlik Caner'e hatırını soruyor.
Ümran Keleş. Peki dostlar, sizleri çok seviyorum. Sizlerin de yayınlarımı beğenerek izlediğinizi tahmin ediyorum. Lütfen abone olun. Abone olarak izlerseniz bizler daha güçlü oluruz. Haftanın 7 günü yayınlanan tek magazin yayını her gün saat 18'de burada. Bazı günler arkadaşlarım oluyor. Canlı yayına konuk oluyorum. Bazı günlerde yalnız yapıyorum dostlar yayınlarımı. Ama sizler varsınız. Sizlerin varlığı bana güç veriyor. Bundan emin olun dostlar. Peki bir de Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili konuların, haberlerin her gün konuşulduğu tek yayın da burası. 3,5 senedir hiçbir zaman onlardan bıkmadan, usanmadan hep onların iyiliği için ve onlarla ilgili dönen dalaverileri de onların arkasından dümen çevirenleri de konuştuğumuz tek yayın. Onlarla ilgili yapılan eleştirileri de, onlarla ilgili yapılan övgüleri de konuştuğumuz tek yayın. Sizleri her gün saat 18'de yayınıma bekliyorum. Dostlarınızı da davet edin lütfen. Ve yayını da paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Dostlarınıza tavsiye edin lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Moderatörlerim, hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler. Caner, Karşıyaka'yı bir daha tebrik ediyorum kardeşim.